Saka, Kanarya eşleştirme seçimi. Melezlemede başarı, doğru anne ve baba seçimiyle başlar. Genetik aktarımda genel kural şudur: fiziksel özellikleri ve rengi büyük oranda Kanarya anne, ötüş karakterini ve hırçın nameleri ise Saka baba belirler. Hangi Saka kuşu? Doğadan yeni yakalanmış, ürkek bir Saka ile melez almak neredeyse imkansızdır. Kafes üretimi, bilezikli, insan eline alışkın, sakin ama baskın karakterde bir erkek Saka seçilmelidir. Renk mi, ötüş mü? Hedefinize göre seçim değişir, ötüş odaklı, mül ötüşü eğer amacınız sadece muhteşem nameler dinlemekse, anne olarak kesinlikle Malinois, Waterstage, Harz roller veya Timbrado gibi ötüş kanaryaları seçilmelidir. Özellikle Malinois kanaryasının genetiğindeki derin, su fıkıtısı ve çan nameleri, Saka'nın şakşakları ve fıstıklamalarıyla birleştiğinde ortaya eşsiz bir resital çıkar. Görsel, estetik odaklı, yeşil, bakır veya mozaik, özellikle kırmızı mozaik, renk kanaryaları seçilerek kırmızı maskeli, heybetli ve alacalı melezler elde edilebilir. Kızıştırma dönemi ve özel beslenme. Melezlemedeki en büyük zorluk, iki farklı türün doğadaki üreme takvimlerinin farklı olmasıdır. Kanaryalar erken baharda, Şubat'a Mart, hazır olurken, Sakalar genellikle Mayıs ayı gibi kızışır. Dönemleri eşitlemek için şu yöntemler uygulanır: alıştırma, kardeşlik kafesi kıştan itibaren Saka ve Kanarya ortadan tel bölmeli çifthanelerde tutulur. Birbirlerini görür, kavga etmeden yem yer ve seslerine alışırlar. Bölme açıldığında Saka'nın dişiye zarar vermemesi için bu süreç şarttır. Özel beslenme programı, Saka için, çimlendirilmiş tohumlar, özellikle nejer ve kenevir, doğadan toplanmış taze kara hindiba, hindiba yaprakları ve deve dikeni tohumu Saka'nın hormonlarını tetikler. E vitamini ve selenyum takviyeleri haftada 2-3 gün taze içme suyuna eklenir. Kanarya için, protein oranı yüksek yumurta maması, içine az miktarda keçi boynuzu tozu ve polen eklenmiş ile dişi kanaryanın kondisyonu artırılır. Ancak dişi çok erken kızışıp boş yumurtlamasın diye Saka'nın gagası tamamen beyazlaşana, kızışma belirtisi kadar dişi hafif frenlenmelidir. Kuluçka ve yavru bakımı. Saka erkekleri doğası gereği hırçın ve meraklıdır. Evcil kanarya gibi kuluçkaya saygı göstermeyebilirler. Doluluk kontrolü, kanarya kuluçkaya yattıktan sonra 5. veya 6. günde yumurtalar güçlü bir ışık, led fener, yardımıyla karanlık bir odada kontrol edilir. Eğer yumurta içinde damarlanma ve koyu bir embriyo oluşumu varsa doludur. Melez yumurtalarında boş çıkma oranı yüksek olduğundan, bu kontrol kritiktir. Erkeği ayırma müdahalesi, Saka, kuluçkadaki dişiyi rahatsız ediyorsa, yumurtaları kırıyorsa veya yuva malzemesini bozuyorsa ilk yumurtadan sonra hemen kafes teliyle ayrılmalıdır. Dişi kanarya melez yavruları tek başına çok rahat büyütebilir. Yavru hayatta kalma şansı, melez yavrular kanarya yavrularına göre ilk günlerde daha hassas olabilir. Mamaya besleyici sindirim enzimleri, probiyotikler eklenmeli ve ilk 5 gün yuvada bit kontrolü en üst seviyede tutulmalıdır. Ötüş eğitimi, karanlık oda ve hoca kuş metodu. Melez yavrular, müller, taklit yeteneği çok yüksek, adeta boş birer kasettir. Eğer önlem alınmazsa, annelerinin ciyaklama tarzı kanarya seslerini öğrenirler ve Saka'nın o asil nameleri kaybolur. Ayırma zamanı 25-30. Gün yavrular yuvadan uçup kendi kendilerine yem kırmaya başladıkları an, yaklaşık 30 günlükken, annelerinin yanından kesinlikle alınmalıdır. Annelerinin çıkardığı en ufak bir çağrı sesini bile kapmamalıdırlar. Karanlık oda, eğitim dolabı, metodu, yavrular, dikkatlerinin dağılmaması ve sadece sese odaklanmaları için loş, yarı karanlık veya özel ses yalıtımlı eğitim dolaplarına tek tek alınır. Işık sadece yem yiyebilecekleri kadar, günde birkaç saat açılır, geri kalan zamanda loş ortamda sadece dinlerler. Hoca kuş mu, ses kaydı mı? Hoca kuş, en etkilisi kusursuz ötüşe sahip, içinde hata, kanarya sesi veya kötü tını barındırmayan yaşlı bir, usta Saka en iyi eğitmendir. Yavrular canlı sese çok daha hızlı reaksiyon gösterir. Ses kaydı, eğer kusursuz bir hoca Saka yoksa, yüksek kaliteli ve hatasız Saka namelerinden oluşan dijital kayıtlar kullanılır.
Ses günde 3-4 seans, sabah erken ve akşamüzeri en verimli zamanlardır, çok yüksek olmayacak şekilde, tatlı bir tonda dinletilir. Yaşa göre ses takvimi, 1-3 aylık dönem, bebeklik, cıvıldama bu dönem hafızanın en açık olduğu evredir. Temel saka dersleri, şakşaklar ve bağlantı nameleri kesintisiz dinletilir. Yavru bu dönemde bıbıldar, yani ders çalışır. 6 aylık dönem, tüy dönemi kuşlar tüy dökerken halsiz olur ama kulakları tamamen sestedir. Karanlık oda disiplini bozulmadan eğitime devam edilir. 6. Aydan itibaren, ötüşün oturması sonbahara doğru kuşlar tüyden çıkıp ötüşü sertleştirmeye başladığında, hatalı öten yavrular varsa eğitim grubundan hemen uzaklaştırılır, çünkü tek bir hatalı yavru diğer tüm kardeşlerinin ötüşünü bozabilir.